Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gurbetçi aile dönüş yolunda Kapıkule'de şoka eden bir gerçekle karşılaştı. Değerli izleyiciler, bu haberden sonra Sıla yolunda yenilikler var. Bu yenilikler üzerinde sizleri aydınlatmak istiyorum. Lütfen sonuna kadar izlerseniz tabii ki bu bilgilerden sizler de faydalanabilirsiniz. Türkiye'ye giriş sırasında gurbetçi vatandaşın aracı yanlışlıkla 11 yaşındaki oğlu üzerine kayıt edildi. Almanya'nın Bad Kreuznach kentinden memleketi İzmir'e tatile giden gurbetçi, aile dönüş yolunda Kapıkule'de şoka eden bir gerçekle karşılaştı. Kapıkule sınır kapısı çıkışında yaşanan yanlış işlem polis memurunun seslenmesiyle ortaya çıktı. Yaşananları anlatan gurbetçi baba, Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde giriş yaptık. Çok şükür tatilimiz de güzel geçti. Tatil dönüşü Kapıkule sınır kapısında çıkış yapacağımız sırada görevli memurun kendisini çağırıp Batu diye seslenmesi üzerine durumu fark ettiğini anlattı. Memurun aracın Türkiye'ye giriş sırasında 11 yaşındaki oğlunun adına kayıtlı olduğunu söylediğini belirten gurbetçi vatandaş, "Oğlum daha 11 yaşında. Herhangi bir kaza veya bir sorun yaşamadık. Aksi takdirde büyük sıkıntı yaşayabilirmişiz, Allah korumuş," dedi. Değerli izleyiciler, bakın, ufacık bir hata, yani gerçekten Allah korumuş, bir kaza olabilirdi. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını, bu araç 11 yaşındaki oğlunun üzerine kayıt olmuş. Yapılan yanlış işlemin çalıştığı şirkete ait aracı vekalet ile Türkiye'ye giriş yapmak istemesinden dolayı yanlış kayıt işlemi nedeniyle yaşandığını söyleyen baba, sürücülere şu uyarıda bulundu. Kim olursa olsun aracı kayıt ettirdikten sonra mutlaka kimin adına kayıt yapıldığını sorsunlar. Yani orada o işlem bittikten sonra değerli izleyiciler, tekrar sorun. Biliyorum. Ben şahsen orada olsam, bunu memura sorsam, o memur bana şöyle bir ciddi şekilde bakacağını da inanıyorum. Yani sen beni şeyine mi anladınız, yani ne demek istediğimi, hangi gözle bakıyorsun bana diye, ama sormamız gerekiyor. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Sınır kapılarında ve vekalet işlemlerinde araç kayıt bilgilerinin doğru olup olmadığının hem görevliler hem de araç sahipleri tarafından titizlikle kontrol edilmesi gerektiği bir kez daha dikkat çeken İzmirli vatandaş, yaşadığı deneyimi paylaşarak benzer hataların önüne geçilmesi için vatandaşları bilgilendirme amaçlı uyarıda bulunmak istediğini ifade etti. Değerli izleyiciler, tabii ki çalışan yerlerde hatalar oluyor. Maalesef bunu kendi hayatımızda da görüyoruz, iş hayatımızda görüyoruz, kendimiz de hatalar yapıyoruz. Tabii ki hataları yaptığımız zaman hemen onu kontrol edip o hataları temizliyoruz. Orhan Gencebay ne demişti? Hatasız kul olmaz şarkısını biliyorsunuz. Değerli izleyiciler, buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yan tarafa bakıyorum, kusura bakmayın, notlar aldım. Geçenlerde size videolar yaptım, hazırladım, belki izlememişsinizdir. Bulgaristan'da giderken de gelirken de aman aman dikkat edin, yeni radar sistemleri aktif. Bana özelden yazan, beni yakından tanıyan bütün etrafımda hepsine uyardım, dikkat edin dedim. Bakın, Bulgaristan'da aman, bilhassa otobanlarda bu sistemler aktif. Sizi nokta A'da sisteme alıyor. Daha 20-30 kilometre sonra nokta B'de tekrar sisteme alıyor ve ortalama hızınızı hesaplıyor. Hızlı gittiyseniz ya Bulgaristan'dan çıkarken o cezayı ödüyorsunuz. Sistem orada göstermiyorsa evinize gittikten sonra Bulgaristan'dan size bir mektup gelecek. Yani o cezayı mecbursunuz ödemeye. Geçen de bir abonem sordu, ben yakalandım, ödemezsem ne olur? Ödemezsen şöyle olur,
Bulgaristan'dan bir daha geçemezsin. Geçmek istersen zorluk çekersin. En geç o zaman ödersin ve cezalı olarak ödersin. Onun için ben Murat Bozdoğan diyorum ki böyle bir ceza gelirse bence benim düşüncem, belki siz başka türlü düşünebilirsiniz. Bence o cezayı ödeyin. Bulgaristan'dan tabii güzel bir haber daha var. Kalotina-Sofya arası beklenen yeni otoban açıldı değerli izleyiciler. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gelecek sıla yollarımızı cezasız, kazasız, belasız geçirebiliriz. Yani bizi Bulgaristan o 64-65 kilometre uzaklığında Sofya'nın içine giriyorduk. O özel kavşaktan çok vatandaşımız, gurbetçimiz orada şaşırıyordu. O kavşakta artık gerilerde kaldı. Bazı abonelerim yazdı ama biz ucuz benzin alıyorduk, artık o da yok. Ve konuyu şimdi değiştireceğim. Benzin konusu. Değerli izleyiciler, ben de Türkiye'ye giderken mesela Avusturya'da benzin otobanlarda çok pahalı olduğu için ve Avusturya bana devamlı denk geliyor. Yani orada depoyu fullamam lazım. Artık ona göre navigasyondan bakıyorum. Otobandan çıktığım zaman şöyle 1-2 kilometre uzaklıkta devamlı benzinlikler var ve o benzinliklerde Avusturya'dan beni izleyen vatandaşlarım da tabii ki buna şahit olabilirler. O benzinliklerde akaryakıtı 20-30 kuruş daha ucuz alabilirsiniz. Yani 50 litre doldurduğunuz zaman kendiniz hesaplayın, 30 kuruştan ne yapar? O orada kazandığınız parayla çoluğunuza çocuğunuza dondurma alırsınız. Bu benim düşüncem. Evet, tekrar dönüyorum Bulgaristan'a. Bulgaristan'da da tabii ki bakın Kalotina'dan Sofya'ya giderken orada akaryakıt benzinliklerden ucuz benzin alıyorduk. Tabii ki Bulgaristan'da da otobandan çıkıp bir akaryakıt satan yerde de alabilirsiniz. Ve Bulgaristan'a gelmişken bunu da söyleyeyim. 1 Ocak'tan itibaren artık hesaplamayacağız. Şu kadar leva tuttu, kaç euro yapıyor, kaç frank yapıyor, kaç kron yapıyor. Bunları da artık hesaplamayacağız değerli izleyiciler. Bulgaristan'da 1 Ocak'tan sonra euroya geçecek. Bulgaristan için hayırlı uğurlu olsun diyorum ama Bulgar vatandaşları galiba hiç sevinmiyor bu konuda ve şöyle etrafımıza baktığımız zaman ülkelere, bütün euroya geçen ülkelerin ondan sonra ekonomi durumu daha kötü oldu. Bana sonra benim düşüncem. Yorumlarda yazabilirsiniz. En başta Almanya geliyor. En başta Almanya geliyor. Mark zamanını baktığımız zaman, şimdiki zamana baktığımız zaman bence her şey iki misli pahalılaştı. Almanya'da oturan, orada yaşayan abonelerim yorumlarda tabii ki yazabilirler. Sizler nasıl görüyorsunuz? Murat Bozdağ'ın yanlışsa lütfen beni de burada bu konuda kontrol edebilirsiniz. Eleştiri yapabilirsiniz. Hep beraber biz de öğrenmiş oluruz. Benim düşüncem. Tabii ki İsviçre'den daha halen biz Almanya'ya hem gezmeye hem alışveriş yapmaya gidiyoruz. Yalnız benim düşüncem bu konuda da sırf alışveriş yapmak için benzini hesaplarsan, arabanın kilometresini hesaplarsan, zamanını hesaplarsan değmiyor. Ama tabii ki biz bunu ailece Almanya'ya gidiyoruz. Hem geziyoruz hem gezmiş oluyoruz. Göl boyuna gidiyoruz. Orada ayıptır söylemesi göl boyunda belki bir dondurma yiyoruz. Yani böyle ailece bir geziyle bunu beraber yaptığımız için Almanya'dan alışveriş yaptığımız için kurtarıyor. Yoksa bana sorarsanız bence kurtarmıyor. Yani iki kişi için kurtarmıyor. Kusura bakmayın, yanlış anlamayın. Tabii ki birisinin 2-3 çocuğu varsa onun alışverişi Murat Bozdoğan'ın alışverişinden daha başka oluyor. Değerli izleyiciler, gene tekrar bakın, az kısa kesecektim bu videoyu da ama olmuyor, başaramıyorum, kusura bakmayın. Gene 9,5-10 dakikaya geldi. Videomu beğendiyseniz bana bir like verirseniz, lütfen bana destek olmak istiyorsanız abone olarak, ücretsiz abone olarak, yani abone olmak ücretli değil, bana abone olursanız
Tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.